Peki en iyi güneş kremi bile 2 saat dediğin o en iyi güneş kremi ne? Güneş kremini nasıl seçeceğiz? Nereden alacağız, nasıl seçeceğiz? Eczaneden alalım. Eczane. SPF 50. Hani Hı. 30 falan olmasın. SPF 50. En önemli noktasını söylüyorum. Hem üzerinde SPF değeri yazacak hem de UVA'dan koruduğunu gösteren PA değeri yazacak. Tamam. Ha, şimdi Evet. bunlar cepte. Ve eczaneden alacağız. Tamam. Cilt tipimize uygun seçeceğiz. Yüzümüz Tamam. için olanları. Ha bir de öyle cilt tipine karma cilt, kuru Karma, cilt falan. kuru, işte lekeye meyilli, hassas cilt. Mesela hassas, rozase, kızarık cilt Evet. mineral filtre kullanmalı. Onlara kimyasal filtreli güneş kremi olmaz. Olmaz. Mineral filtre kimyasal kadar koruyor mu? Koruyor. Hatta hani bu güneş kremleriyle ilgili anksiyetesi olan kişiler de olabiliyor işte acaba güneş Bir kremleri... tartışmalar çıktı Evet bununla evet ilgili. hani işte bazı filtrelerle ilgili çünkü bu arada güneş kremi onu söyleyeyim ilaç gibi denetleniyor. Yani özellikle işte FDA tarafından da ilaç gibi denetleniyor bütün filtreler ve en ufak bir soru işareti olan filtrenin zaten kullanılması yasaklanıyor. Dolayısıyla ve bu filtreler sistemik dolaşıma geçmediğini, güvenli olduğunu biliyoruz ama yine de güneş kremiyle ilgili soru işareti olanlar güneşten korunmamak kansere neden oluyor ve cildi yaşlandırıyor bunu biliyoruz. O zaman güneş kremi kullanmayalım Tabii. mı? Hayır ya fiziksel koruyucular işte şapkalar, peçler, uzun kollular giyeceğiz ya da aynı o bebeklere kullandığımız gibi %100 fiziksel filtreler, mineral filtreler kullanabilirler. Evet, bebek güneş koruyucuları Evet. kullanabilirler çok Evet. çekinenler. Çünkü zararı net yani. Evet. Meselenin korunmazsak. Pia, en son kendin için ne yaptın? En son kendim için pek haz etmediğim arkadaşlarımı çatır çatır haşladım ve ben öyle uygun gördüm. Yüzleşin kendinizle dedim. Ay çok yüreğimin yağları eridi. Gerçekten böyle mi yaptın? Tabii ben öyle bir tipim ama. Bunu biliyoruz. Ama rahatlamıyor musunuz? Tavrınızı ortaya koyup. Hayır. Ben rahatlıyorum ya. 9 değil bir sürü köyden kovuluyorsunuz. Bana yani ne? memnun evet ben Zaten de. ben onların köyünde Ben son dolanmam derece ki. Robinson bir tipim zaten Evet ben yani. onların köyünde olmak istemiyorum. Benim Hatta ismim artık olmasın diyorum orada. benimle görüşmek isteyen 100 görümlüğü parası yollasın. Bundan Gibi. sonra böyle, evet, çok bak kendime değer vermeye başladım. Güzel. Evet. Andayız. Şişko'daki şey ne? Yani nereden tetiklendin de oldu bu? Şişko bir şişkoluk öyküsü değil aslında. Çünkü sen Ceyda de Hanım, hiçbir zaman kilo problemi ben yaşamadın. çok kilo problemi yaşadım. Hatta hiç sakınmadan söyleyeyim 2014 yılında ben mide ameliyatı oldum da fit bir görünüme kavuştum ama ondan sonrasını elde tutabilmenin çok kısıtlı yemek ve çok hareket etmekle çok bağlantılı olduğunu çok geç anladım. Fakat bu rejim listeleri anlatılan ve işte birisi zayıfladı da hayatı değişti falan diye bir öykü değil. Tamam. Çok ciddi şekilde dış cepherden ziyade içerideki o kırgınlıkları çok komik bir dille ve tayyi mekan bastı zaman yapıyor. Yani ciddi şekilde fantastik bir sürü unsur var. Bu benim bana göre kurgu anlamındaki en başarılı işim. Değil mi? Şu anda ben bunun çok dışına çıktım ve bu etiketlenme, içi boşluk, işte aksesuar üstünden adam yerine konulma, burada da onlar çok irdeleniyor. Böyle bir şey yazmak istiyorum dedim. Çünkü tamamen toplumun paran kadar konuş gibi bir yere gittiğini düşünüyorum ve çok rahatsız oluyorum. Ben sana kendimle ilgili bir şey itiraf edeyim mi? Bu özellikle son zayıflama sürecimde yüzleştiğim bir şey bu. Bana diyorlar ne kadar kilo verdin, ne kadar. Ben aslında o kadar Fıstık da gibi kilo oldunuz ya. vermedim. Şöyle bir şey oldu. 49 yaşındayım ve hep bir kilo problemim oldu. Yani hamilelik sonrası, öncesi, depresyon. Çünkü psikolojik olarak bir yeme bozukluğum var benim. Yani moralim bozulduğunda yemek yeme ihtiyacı. Üzgün olduğumda bir kutu çikolata yiyebilirim gibi. Ve bu defa bak 49 yaşında keşfediyorum yani bunu. Şunu anladım. Ben aslında çok kilo vermedim. Hayatımda daha önce 20 kilo verdim, 15 kilo verdim, 25 kilo. Ben hepi topu aslında 9 kilo verdim. Yağ verdiniz çünkü siz. Önemli olan yağ vermek değil. Çok farklı bir kafayla verdim kiloyu bu sefer. Ve şunu anladım. Şimdiye kadar ben hep toplum için kilo vermişim. Tamam bravo işte evet. Hep başkaları için kilo vermişim. Hep bana yolda başkası ne kadar kilolu aldın sen ya? Sen kaç beden oldun ya?
demesinler diye kilo vermişim. Hep bu yüzleşmeyi yaşamayayım, beni oradan aşağılamasınlar ya da beni oradan kategorize etmesinler. İşte ya işte bu iş olurdu ama bir 5 kilo daha zayıf olsaydın. Lafını duymamak için kilo vermişim. Hiç kendim için kilo vermemişim 49 yaşıma kadar. Kaç diyet yaptım, kaç kilo verdim belli değil. Ben hayatımda ilk kez 49 yaşında kendi sağlığım için kilo verdim. Çok iyi. O kadar fark Çok var iyi. ki. O Kendiniz yüzden için bu kadar iyi yapmışsınız. görünüyorum. Kalıcı olur o Evet. yüzden de Ve işte. o yüzden aslında sadece 9 kilo verdim ama 19 kilo vermiş gibi görünüyorum. Ben el alem için zayıflamak durumunda olduğumu idrak ettim. O Ben de. yüzden ameliyat oldum. İyi ki de olmuşum. Verdikten sonra da mesela gebeliğimde muazzam zorbalandım. Her hafta bir ihtiyacım var mı diye aranmadım da kaç kilo aldın diye soran oldu yani hani. Bu çok değişik. En son bu ameliyata girmezden evvel Bebek'te ikamet ediyoruz. Biz atıyorum mesela düz yola gidiyorum hani Kuruçeşme'ye otobüse binmişim. Yanına oturduğum hanımefendi maalesef kalçalarımın genişliğinden çok rahatsız olup çift ödeme yapsaydın dedi. Ağlaya ağlaya indiğimi hatırlıyorum. Yani bu çok hudutsuz konuşulabiliyor ve sadece hani yorum yapılmakla kalmıyor. Bence sizi bir görünüm üstünden bir şeyle yaftalıyorlar. Evet. Siz o kadarsınız ama unutmayın ki bizim de yani bugün toplumumuzda sadece paket satıyor. Evet. Aksi söz konusu olsa belki ben de deliler gibi yemek yemeyi göze alabilirim ama alamıyorum. Yani bu da bir toplum Ben baskısı. sağlığım için artık istemiyorum. Çok mutluyum. Kan tahlillerimi de yaptırdım. Genel check-up'ım da muhteşem çıktı. Doktorum dedi ki ben uzun zamandır böyle bir kan tahlili görmedim. Demek ki doğru yoldayım. Sporumu yapıyorum. İyi hissediyorum. Dizlerimdeki ağırlık bitti. Ağrım Çok iyi. bitti. Tenisçi dirseğim hafifledi. Demek ki ben iyi bir şey yapıyorum ve kendim için zayıfladığım için de inanılmaz bir psikoloji değişikliği oldu bende de. Ne kadar yani başkaları için bir şey yapmakla kendin için ki güya okuyorum bunları, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Ama insan kendinde başka bir şey deneyimliyor. Çok acayip bir duyguymuş. Kendimi de tebrik ettim bu yüzden. Peki dermatoloji dünyasında cildimiz için nelerden vazgeçiyoruz ya da neler yapıyoruz kendimize el alem için? Aslında aynaya baktığımızda mutlu olmak için bir şeyler yapmalıyız. Değil mi? Ne yapıyorsak yapalım ve mesela aynı şey aslında insanların etiketlenmesi, yaftalanması mesela hep kadın bedeni üzerinden de Evet. gidiyor. İşte sosyal medyada ne viral oluyor? İşte dudaklarını atan kadınlar. Şimdi o dudak çok kötü geliyor olabilir ya da doğallıktan uzak geliyor olabilir ama bir insan aynaya baktığında kendini nasıl mutlu hissediyor ya da o kadın nasıl mutlu hissediyor? Bu sefer de tam tersi. Önce daha işte çok ince dudaklıysan ona bir zorbalanma. Tabii. Sonra onu seviyorsa ona tam tersi bir zorbalanma. Özellikle kadın bedeni üzerinden insanların hep başkasıyla bir derdi var. Çeşitlilik renktir hayatta. Ben de öyle düşünüyorum. Yani farklı fikir ifade edenden de hoşlanmıyorlar. Farklı görünenden de hoşlanmıyorlar. Bu tek tipleştirmenin de bizim ciddi şekilde üretici ve yaratıcı tarafımızı ciddi şekilde törpülediğini düşünüyorum. Gözüme çirkin gelen bir şey çok uzun yıllardır. Ben daha böyle eğer uzaktan gördüm ve düşün derim. Bir dakika senin o yargıyı geliştirme hakkın olmadığı için burada senin hoşuna gidebilecek bir unsur bul ve ona Ona odaklan. konsantre, Tamamen egzersiz gibi Tabii, yani. bence Hani de bu egzersiz. farklı bir şeyleri beğenmeyi öğrenmek Niyet de yapılabilir terbiye bir şey. edilir. Böyle düşünüyorum Evet, açıkçası. Peki güneş lekeleri. Benim de var mesela yana şurada hemen şakağımda bir güneş lekesi. Bana diyorlar ki o geçmez. Doğru mu? Geçer yani. Geçebilir ama melazmaysa hani bu işte sizinki anladığım kadarıyla yani şu an gördüğüm kadarıyla lentigo Evet. dediğimiz o yuvarlak lekelerden Evet. onlar geçer ama melazma dediğimiz böyle yama gibi işte yanaklarda, alında, bıyık üstünde özellikle işte doğum sonrası Tabii. gebelikte falan Evet. olan böyle gebelik maskesi de denen lekeler var. Onları tedavi ediyoruz, açıyoruz. Hatta sıfıra inmiş gibi görünebilir de. Benim de melazmam var mesela. Gebeliğimde olmuştu yani. Böyle bir gün bir baktım aman Allah'ım yani bir fotoğrafta fark ettim. Açabiliyoruz rengini. Hiç görünmez hale gelebiliyor ama en ufak bir ihmalimizde geri gelir. O yüzden %100 geçer diyemeyiz. Melazma kronik bir deri yaşlanmasının, foto yaşlanmanın, deri hasarını yani ben yıllardır UV'ye maruz kaldım ve artık ben buna
hasar geliştiriyorumun ortaya çıkan bir yüzüdür. O yüzden tamamen melazmayı sıfıra indiremiyoruz. Görünmez olsa bile ihmal ettiğimiz an güneşle, sadece güneş değil, ısı mesela melazmanın en büyük tetikleyicisi sıcak. İşte sauna, hemen hamam, beliriyor. yazın sıcağın gelmesi, çünkü orada yangıyı tetikliyor. Stres, Of. ısıtıcılar Stres falan. zaten Yani cildi bunların mahvediyor. bunların hepsi melazmayı tetikleyebiliyor. O yüzden melazma için %100 geçer diyemeyiz ama mesela sizin lekeniz geçer. Yaza hazırlık için cilde yapılması gereken bir şey soruyorum. Nemlendirmek, iyi nemlendirmek lazım. Çünkü yazın güneşle birlikte cildimiz aslında Koruyacağız, değil hasarı aslında daha az kuruyup daha çok yağlanıyor. Ama Hmm. cilt altında kolajen kaybedip cildin daha kolay hasarlanmasına neden oluyor. O yüzden hani cilt altını nemlendirmek yaza hazırlık için yapabileceğimiz bir şey. Onun dışında antioksidan yazın mutlaka rutinimizde olsun ve en önemlisini söyleyeceğim. Eğer alışan bir cildimiz varsa retinollere, A vitaminine, işte asitlere sakın yazın kesmeyelim. Yapılan en büyük hata. En büyük hata. Bak, Tamam. yazlığa yanımıza alınacak. Çünkü şey diye biliniyor. Ödevlerimiz var. İşte güneşe karşı hassasiyet oluşturur mu? Hayır. Yazın biz A vitamin türevlerinin tam tersi, cildimiz daha çok yaşlanıyor ve daha çok yağlanıyor. Yazın güneşe de daha çok maruz Doğru. kalıyor. Daha dikkatli kullanmalıyız, mutlaka kullanmalıyız. Ama yeni başlamamalıyız. Mesela benim cildim alışkın değil. Cildimin nasıl bir reaksiyon vereceğini bilmiyorum. Artık retinol başlamamalıyım. Artık Eylül'e, Ekim'e bırakmalıyım. Ekime kalacak. Evet, ama zaten Yapıyorsam kullanıyorum. haftada Haftada 2-3. 3 kullanıyorum. Hiçbir reaksiyon yok cildimde. Tamam, Aynen devam. devam. Kesmiyoruz. Ama ertesi gün full koruyoruz. Tabii. A vitamini sürünce onu şey yapıyoruz. Zaten 2 koruyoruz. saatte bir krem sürüyoruz. saatte bir Sen yeniyoruz. sıradaki kitabı yazmak için uykuya yatıyorsun. Uykudan uyanıp Uykuda kitabı ona yazıyorsun. Çok işimiz var. 2 saatte bir kullanmak için gerekli 50 faktör UV filtreli Ben onu PA göndereceğim artı. size. Alırken Bunların hepsini tamam, al. Bir göndereceğim. şey daha. Bir şey daha. Lekeli ciltlerin renkli güneş kremi kullanması lazım. Leken var dediğiniz için söylüyorum. Renkliden kastım fondöten gibi. Ay ben fondöten Tinted. sürmüyorum ama. Ama neden biliyor musunuz? Neden? Şimdi sadece UVA, UVB gelmiyor ya, güneşten böyle uzunca bir dalga boyu geliyor ve orada görünür ışık dalga boyu da var. Lekeyi de en çok tetikleyen dalga boyundan biri bu ve bunu UVA, UVB filtreleri korumuyor. O yüzden demir oksit dediğimiz o böyle fondöten gibi işte ciltten o ışıkları yansıtan renkli güneş Doktorcuğum kremleri. 30 senedir fondöten kullanmıyorum. Yanlışlıkla gitmişim organik marketten bir tane zaten renkli almışım güneş koruyucu. Çok iyi, yazın Onu bir kere kullanın. sürdüm. Ne tişört kaldı ne kazak. Ben alışık değilim fondöten gibi şeyler kullanmaya. Koydum kenara, onu duruyor öyle. Yazın, Deme ya. yazın. Pierre'cim çok işimiz var. Ama sen uyuyacaksın zaten, o yüzden Ben ama bakımımı yapıp uyuyorum. kremini sürüp. Ben prensesler gibi yatıyorum. Şöyle bir uyu. Nefertiti benim kadar bakmadı kendine. Belli zaten Tabii ya, aşkım yani. rica ederim. Olacak gibi değil. Hakikaten tebrik ederim. Benim için biraz zorlu bir süreç başlıyor efendim. Kesinlikle kitabı sevgiyle tavsiye ediyorum. Bizde bitmez ama süre bitti. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Cildinize kendiniz için. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Hoşça kalın.